Merhaba. Excel ile yapılan çalışmalarda formüllerin önemi yadsınamaz. Formüllerimizin içerisindeki referans hücrelere değindiğimizde sabitleme konsepti karşımıza çıkıyor. Formüllerin içerisinde bu işaretleri çoğunuz gördünüz. Bugün burada ilk bakışta karışık gibi gözüken ancak hiç de karışık olmayan bu konsepti inceleyeceğiz. Nasıl sabitliyoruz? F4 ile. Referans verdiğimiz hücredeki formüle gelip F4 yaptığımızda daha önce bu şekilde gözüken referansın buna dönüştüğünü görüyoruz. Peki bu işaretler ne ifade ediyor? B'nin solundaki dolar işareti sütunların sabit kalacağını, 3'ün solundaki dolar işareti ise satırların sabit kalacağını belirtiyor. İlk sabitlememizde hem sütun hem satır olarak sabitliyor. Enter demeden önce bir kere daha F4 yaparsak sadece satırlar, bir kez daha F4 yaparsak sadece sütunların sabit kaldığını görüyoruz. Bir F4 daha yaptığımızda ise sabitleme olmayan ilk formuna dönüştüğünü görüyoruz. Yani döngü ekrandaki şekilde oluşuyor. Bu döngüyü ezberlemenize gerek yok. Dolar işaretinin harfin ya da rakamın solunda olma durumuna göre anlayabilirsiniz. Tek bir hücreyi sabitleyerek başlayalım. Tek bir hücreyi satır ve sütun olarak sabitlediğimizde gördüğünüz üzere nereye kopyalarsak kopyalayalım aynı değeri koruyor. Şimdi işleri biraz zorlaştıralım ve tek sütunlu bir tablo üzerinde inceleyelim. Ülkelerin toplam satış içerisindeki yüzdelerini hesaplayalım. Türkiye için satış yüzdesini hesaplamak istediğimizde C5 bölü C9 yaparak bunu sonuca ulaştırabiliriz. Ancak formülü aşağıya kopyaladığınızda hata verdiğini göreceksiniz. Hatanın sebebi ise formülü sabitlemediğimiz için paydadaki değeri de aşağıya doğru taşıması. Bunun önüne geçmek için paydayı F4 yaparak sabitliyoruz. Aşağıya kopyaladığımızda hatanın ortadan kalktığını görüyoruz. Peki sizlere bir soru. Bu örnek için bu dolar işaretlerinden biri gereksiz. Sizce hangisi? Doğru cevap sütun. Çünkü örneğimizde formülü yatay eksende hareket ettireceğimiz bir durum mevcut değil. Dolayısıyla sadece satırı sabit tutsaydık da formülümüz çalışacaktı. Bir seviye daha zorlaştıralım ve ürünlerimizi ekleyelim. Ürünlerin toplam hasılat içerisindeki hasılat yüzdelerini hesaplamak istersek paydamız tüm hücrelerde E9 olmalı. Bunu sağlamak için ilgili hücreyi hem satır hem sütun olarak sabitliyoruz. Yine bir seviye ilerleyelim. Tablomuzda ürün bazlı görmek istediğimiz yüzdeler, ürün gruplarının kendi içindeki oranı olsaydı hangi şekilde sabitleyecektik? Bu noktada ürünlerin dip toplamlarını hesaplamamız gerekiyor. Bu işlemi formül içinde de yapabiliriz. Şimdilik açıkça görünmesi açısından sütun diplerine toplam giriyoruz. Sonrasında Türkiye'deki kapı satışları için formülümüzü oluşturuyoruz. Şimdi hangi hücreyi ne şekilde sabitleyeceğiz? Paydaki değerimizin formülün yerine göre değişmesini istiyoruz. Ancak payda değerimizin ürün toplamı ya da genel toplamda kalmasını istiyoruz. Bunun için C9 hücresini F4 yaparak sabitlediğimizde kapı ürünü için formülümüz sorunsuzca çalışıyor. Peki formülü diğer sütuna kopyaladığımızda çalışacak mı? Hayır. Formül hata vermiyor ancak yüzde hesapladığı toplam değeri kapı grubunun toplam değeri. Gelin formülü baştan yazalım. Kapı satış tutarını kapı grubu toplam satışına böldürüyoruz. Ve paydadaki değeri sadece 9. satırı sabitleyecek şekilde bırakıyoruz. Kontrol ettiğimizde formülün her hücre için çalıştığını görüyoruz. Bir örnekte e-topla formülüyle yapalım. Tabloda ürünler, lokasyon, hasılat ve maliyet değerleri mevcut. Yapmak istediğimiz şey ise hasılat ve maliyet değerlerini sadece lokasyonlara göre toplatmak.
Formülü yazmaya başlayalım. Öncelikle e-topla formülünü hatırlayalım. Bu aralıkta bunu ara ve karşılığında bunu getir şeklinde oluşturduğumuz bir formül. Görünür şekilde ekranda kalsın. Arama yapacağımız alan B4'ten B8'e. Soru: arama yapacağımız alan formülümüzü nereye kopyalarsak kopyalayalım değişecek mi? Cevap: hayır, değişmeyecek. Çünkü formülü aşağıda, yana da kopyalasak aralığımız hep bu şekilde kalmalı. Yani yatay ve dikey olarak değişmemesini istediğimiz için hem sütun hem satırı sabitliyoruz. Gelelim kriterimize. Soru: kriterimiz hep hangi sütunda? Cevap: hep B sütununda kalmalı. Ama satır değişimlerine duyarlı olmalı. Bu durumda sadece sütunu sabitlemeliyiz. Son olarak toplam aralığımızı inceleyelim. Soru: toplam aralığımız hep hangi satırlarda? Cevap: hep 4 ve 8 arasında. Ancak sütun değişimine duyarlı olmalı. Formülümüz çalıştı mı? Evet, her hücre için çalıştı ve fark vermediğini görüyoruz. Bu örnek sabitleme tiplerinin tamamını içerdiğinden iyi anlaşılması önemli. Bu örneği yeterince uygulayıp aşina olduğunuzda sabitleme konusunda kafanızda bir soru işareti kalmayacaktır. Toparlayacak olursak, harfin solundaki dolar işareti sütunları, rakamın solundaki dolar işareti ise satırları sabitliyor. F4'e tekrarlayan şekilde basarak 4 seçenekli menü içerisinden seçim yapılır. Tablonuzun gereksinimlerine göre en uygun seçimi değerlendirmelisiniz. Formül sabitleme konusunda akıllardaki soru işaretlerini yok etmeyi amaçladığım bu videonun sonuna geldik. Videolardan anlık olarak haberdar olmak için kanal bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşünceye dek esen kalın.